Ders 1. Rakipleri analiz etmek. Performanslarını analiz etmek için bazı rakiplerin verilerini de topladım. Bu akıllıca bir hareket. Rekabeti anlamak başarı için hayati öneme sahiptir. Kesinlikle. Kendi stratejilerimizdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlememize yardımcı olur. Evet ve iyileştirme veya yenilik fırsatlarını ortaya çıkarabilir. Kesinlikle. Onların yaklaşımlarından neler öğrenebileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bu sektörde önde kalmanın proaktif bir yoludur. Kesinlikle. Bilgi güçtür, özellikle rekabetçi bir piyasada. Tamamen katılıyorum. Bu bilgiyi planlarımızı geliştirmek için kullanalım. Evet ve daha fazla bilgi edinmek için bulgularımızı ekiple tartışabiliriz. Ders 2. Bozulabilir ögeler. Aslında yanımda çabuk bozulan bazı eşyalar var. Odada buzdolabı var mı? Evet, konukların rahatlığı için her odada küçük bir buzdolabı bulunmaktadır. Mükemmel. Kaldığım süre boyunca eşyalarımın taze kaldığından emin olmam gerekiyor. Kesinlikle. Bozulabilir gıdaları doğru sıcaklıkta tutmak önemlidir. Evet, özellikle de daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan bunların keyfini çıkarmak istersem. Kesinlikle. Seyahat ederken bu yeteneğe sahip olmak harika. Kabul ediyorum. Depolama alanınız olduğunu bildiğinizde paketlemeyi kolaylaştırır. Kesinlikle. Yolda ev yapımı yemeklerin veya atıştırmalıkların tadını çıkarmak her zaman güzeldir. Evet, gerçekten evden uzakta bir ev gibi hissettiriyor. Ders 3. Yaratıcılığı keşfetmek. Kesinlikle. Farklı el sanatlarını keşfetmeye devam edelim ve yaratıcılığımızı serbest bırakalım. Bu heyecan verici geliyor. Sanat ve el sanatları dünyasında keşfedilecek çok şey var. Evet ve yeni teknikleri denemek çok eğlenceli olabilir. Kesinlikle. Kendimizi ifade etmenin ve stresi azaltmanın harika bir yolu. Kabul ediyorum. Ayrıca kendi ellerimizde neler yaratabileceğimizi görmek de ödüllendirici. Evet. Bir projeyi bitirdikten sonraki başarı hissini seviyorum. Kesinlikle. Farklı malzemelerle denemeler yapmak için biraz zaman ayıralım. Bu harika bir fikir. Birlikte neler ortaya çıkaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Birlikte çalıştığımızda yaratıcılık sınır tanımıyor. Ders 4. Moda önerileri. Peki bu kıyafet için herhangi bir öneriniz var mı? Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış, bol kesim üstlere ne dersiniz? Kulağa rahat geliyor. Şık görünürken aynı zamanda havalı kalma fikrini seviyorum. Evet. Bol üstler sıcak havalar için mükemmeldir ve farklı alt parçalarla kolayca eşleştirilebilir. Kesinlikle. Çok yönlülük ve konforu aynı anda sunuyorlar. Ayrıca onları yukarı veya aşağı giydirmek için aksesuarlar kullanabilirsiniz. Sak. Çeşitli durumlar için seçeneklerin olması harika. Kesinlikle. Katmanlamanın da kıyafetinize hoş bir dokunuş katabileceğini düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Katmanlama hem stil hem de pratiklik sağlayabilir. Ders 5. Seyahat zorlukları.
Bu gezi kesinlikle sinirli kaynaklar ve iletişim zorlukları gibi zorlukları da beraberinde getirdi. Hayal edebiliyorum. Seyahat etmek bazen oldukça öngörülemez olabilir. Evet ve bilmediğiniz yerlerde gezinmek stresi artırabilir. Kesinlikle. Ancak bu zorluklar daha sonra harika hikayelerin ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bu doğru. Bunların hepsi maceranın bir parçası, değil mi? Evet. Engellerin üstesinden gelmek çoğu zaman deneyimi daha unutulmaz kılar. Kabul ediyorum. Farklı ortamlarda öğrenme ve büyüme sansı. Kesinlikle. İşler planlandığı gibi gitmediğinde hızla uyum saklamayı öğrendim. Seyahat ederken sahip olunması gereken değerli bir beceridir. Ders 6. İlişki kaygılarını ele alma. Son zamanlarda kendimi biraz bunalmış hissediyorum ve birlikte geleceğimiz konusunda emin değilim. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Bazen bu tür düşüncelere sahip olmak tamamen normaldir. Evet, sadece aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak istiyorum. İletişim çok önemlidir ve bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi özellikle rahatsız eden ne? Sanırım bu, birkaç yıl sonra kendimizi nerede göreceğimizin belirsizliğinden kaynaklanıyor. Bu geçerli bir endişe. Netlik kazanmak için hedeflerimiz ve hayallerimiz hakkında konuşabiliriz. Bunu isterim. İkimizin de benzer beklentilere sahip olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Kesinlikle. Birbirinizin gelecekle ilgili vizyonlarını anlamak önemlidir. Bunu açıkça tartışabileceğimizi bilmek beni daha da rahatlatıyor. Ders 7. Market alışverişi. Hey, bugün market alışverişini bitirdin mi? Evet yaptım. Hafta boyunca ihtiyacımız olan tüm malzemeleri aldım. Bu harika. Listedeki her şeyi bulmayı başardınız mı? Çoğunlukla. Bizim için taze meyve, sebze ve atıştırmalıklar aldım. Mükemmel. Her zaman evde taze ürünler olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Yemekleri çok daha sağlıklı ve keyifli hale getiriyor. Kesinlikle. Hangi atıştırmalıkları aldın? Hızlı enerji artısı için biraz fındık ve granola bar aldım. Kulağa lezzetli geliyor. Bunları incelemek için sabırsızlanıyorum. Ders 8. İşbirlikçi fikirler. Projemiz için genel bir fikrim var ama kesinlikle birlikte bir fikir yapabiliriz. Harika bir plana benziyor. İşbirliği çoğu zaman en iyi sonuçlara yol açar. Kesinlikle. İki kafa bir kafadan daha iyidir, özellikle de beyin fırtınası yaparken. Evet, güçlü yönlerimizi ve yaratıcılığımızı birleştirmemize olanak tanıyor. Kabul ediyorum. Öncelikle hangi yönlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Belki de bize yol gösterecek ana amaç ve hedefleri özetlemeliyiz. Bu mantıklı. Açık bir yöne sahip olmak düzenli kalmamıza yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Bazı fikirlerin taslağını çıkarmaya başlayalım ve bunların bizi nereye götürdüğünü görelim. Birlikte neler ortaya çıkarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 9. Toplu taşıma programı. Tren bu hattan her 15 dakikada bir geçiyor, dolayısıyla uzun süre beklemenize gerek kalmayacak. Bu çok uygun. Seyahat ederken güvenilir bir programa bayılıyorum.
Evet. Özellikle yeni yerleri ziyaret ederken günü planlamayı çok daha kolay hale getirir. Kesinlikle. Uzun süre beklemeyeceğimizi bilmek güzel. Kesinlikle. Ayrıca varis noktamıza vardığımızda bize keşfetmemiz için daha fazla zaman kazandırır. Evet. Verimli toplu taşımayı takdir ediyorum. Seyahat deneyimini gerçekten geliştiriyor. Kesinlikle. Dışarı çıkmadan önce tarifeyi birlikte kontrol edelim. İyi bir fikir. Seyri keşfederek geçireceğimiz zamanı en üst düzeye çıkardığımızdan emin olmak istiyorum. Maceramızı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 10. Piknik planları. Harika fikir. Her şeyi koordine etmek için daha sonra bir grup sohbeti yapacağım. Mükemmel. Fikirleri paylaşmak ve piknik için plan yapmak daha kolay olacaktır. Evet. Başka kimlerin eğlence için bize katılmak istediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Ne kadar çoksa o kadar neseli. Birlikte açık havada eğlenmenin harika bir yolu olacak. Kesinlikle. Ayrıca günün yiyecek ve aktivitelerine de karar vermeliyiz. Evet. Herkesin bir şeyler getirdiği, piknik tarzı bir piknik yapma fikrini seviyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Farklı yemekleri denememize ve çeşitliliğin tadını çıkarmamıza olanak tanıyacak. Kesinlikle. Ayrıca oynanacak eğlenceli oyunlar da organize edebiliriz. Şimdiden heyecanlıyım. Bu pikniği unutulmaz kılalım. Ders 11. Suluk almak. Gün boyunca susuz kalmamak genel sağlık için çok önemlidir. Bu iyi bir hatırlatma. Bazen özellikle meşgulken yeterince su içmeyi unutuyorum. Evet, ben de. Faaliyetlere kapıldığınızda gözden kaçırmak kolaydır. Kesinlikle. Hatırlatıcı ayarlamanın düzenli içki içmeyi teşvik etmeye yardımcı olabileceğini okudum. Bu harika bir ipucu. Sanırım her yere yanımda su şişesi taşımaya başlayacağım. Evet. Elinizin altında bulundurmak, gün boyunca yudumlamayı çok daha kolaylaştırır. Kesinlikle. Genel olarak nasıl hissettiğimiz konusunda önemli bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Bu hafta ikimiz de daha fazla su içmeye karar verelim. Ben varım. İşte susuz kalmamak ve harika hissetmek için. Ders 12. Yeni rutinler. Bu harika. Bu yeni rutine sadık kalmayı zor mu buluyorsunuz? İtiraf etmeliyim ki bazı günler diğerlerinden daha zor oluyor. Bunu anlayabiliyorum. Daha iyiye doğru olsa bile degisim zor olabilir. Evet, özellikle de eski alışkanlıkları kırmak zor olduğunda. Sak. Ancak daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaratmak için çaba harcamanız harika. Teşekkür ederim. Faydalarını kendime hatırlatarak motive olmaya çalışıyorum. Bu iyi bir strateji. Olumlu sonuçlara odaklanmak ilerlemenizi sağlayabilir. Kesinlikle. Ayrıca arkadaşlarımdan destek almanın da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yeni rutinlerimizi sürdürmek için birbirimize destek olalım. Ders 13. Tarihten öğrenmek. Böyle bir kitap, Anne Frank'in günlüğüdür.
Zor bir dönemdeki hayatına dair dokunaklı bir fikir veriyor. Evet, Anne Frank Frankfurt am Main'de doğdu ve hikayesi çok güçlü. Kesinlikle. Günlüğü, genç bir kızın Holocaust sırasındaki mücadelelerini ve umutlarını anlatıyor. Koşullara rağmen ruhunu nasıl koruduğunu gösteren bu durum yürek parçalayıcı ama ilham verici. Sarp, insan ruhunun dayanıklılığının bir hatırlatıcısıdır. Kesinlikle. Günlüğünü okumak hoşgörünün ve insanlığın önemini anlamamıza yardımcı oluyor. Öyle. Herkesin bir noktada onun hikayesini okumasının önemli olduğunu düşünüyorum. Tamamen katılıyorum. Şefkat ve cesaret hakkında değerli dersler verir. Evet. Okuduktan sonra uzun süre aklınızda kalan bir kitap. Ders 14, Depolama çözümleri. Depolama çözümleri için herhangi bir öneriniz var mı? Evet. Sepetler, raflar ve kutular her şeyin düzenli ve düzenli kalmasına yardımcı olabilir. Bu pratik görünüyor. Sik bir dokunuş için dekoratif sepetler kullanma fikrini seviyorum. Kesinlikle. İşlevsel olabilirler ve bir odanın dekoruna katkıda bulunabilirler. Evet. Raflar, eşyaları sergilemek için harikadır ve aynı zamanda yerden tasarruf sağlar. Kesinlikle. Ve kutular gizli depolama için kullanılabilir ki bu her zaman bir artıdır. Kabul ediyorum. Keyif alacağınız temiz, daginlikten uzak bir ortamın olması güzel. Kesinlikle. Depolama seçeneklerimizi en üst düzeye çıkarmak için birkaç fikir daha beyin fırtınası yapalım. Evet. Birlikte davetkar hissettiren, iyi organize edilmiş bir alan yaratabiliriz. Ders 15, Benzersiz özellikler. Bizi rakiplerimizden ayıran benzersiz özelliklerin de altını çizdim. Bu önemli. Sizi özel kılan şeyleri sergilemek çok önemlidir. Kesinlikle. Bu özellikler gerçekten müşterileri çekebilir ve sadakat oluşturabilir. Evet. İnsanlar, başkalarından farklı olarak ne elde ettiklerini bilmekten memnun olurlar. Kesinlikle. Önemli olan onlar için unutulmaz bir deneyim yaratmak. Ve mesajımızın açık ve ilgi çekici olduğundan emin olmak. Daha fazla katılamazdım. Etkili iletişim pazarlamanın anahtarıdır. Bu stratejiye çok fazla kafa yormuşsunuz gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Markamız adına çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Ders 16, Sözleşme detaylarını tartışmak. Önerini takdir ediyorum. Sözleşmeyle ilgili görüşmek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Netliği sağlamak için ödeme koşullarının üzerinden geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Açık ödeme koşulları daha sonra yanlış anlaşılmaları önleyebilir. Evet, ayrıca teslimatlar için bir zaman çizelgesi oluşturmanın da önemli olduğunu düşünmüyor musunuz? Kesinlikle. Bir zaman çizelgesi her şeyin yolunda gitmesine yardımcı olur ve hesap verebilirliği sağlar. Kesinlikle. Kapsamlı olması açısından fesih hükümlerini de gözden geçirmeliyiz. Kabul ediyorum. Koşulların değişmesi durumunda çıkış seçeneklerini bilmek her zaman akıllıca olacaktır. Kesinlikle. Sağlam bir anlayışla ilerlemeye daha fazla güveniyorum.
Ben de. Herhangi bir şeyi sonuçlandırmadan önce tüm üslerimizin kapsamlılığından emin olalım. Ders 17, Tatil hazırlıkları. Gerçek çam ağaçları güzel kokar ancak kuruyup yangın çıkarmamasına dikkat etmelisiniz. Bu doğru. Güvenlik özellikle tatil sezonunda önemlidir. Evet, ağacın sulu kalmasını saklamak için her zaman su seviyesini kontrol ediyorum. Bu harika bir fikir. İyi sulanan bir ağaç sadece daha iyi görünmekle kalmaz, aynı zamanda daha güvenlidir. Kesinlikle. Üstelik odayı dolduran çam kokusuyla çok hoş bir atmosfer. Evet, gerçekten tatil ruhuna katkıda bulunuyor. Ağacınızı genellikle süsler misiniz? Evet. Süslemeleri asmayı ve isiltili hale getirmek için isik eklemeyi seviyorum. Kulağa çok hoş geliyor. Aynı zamanda eğlenceli bir aile etkinliği olmalı. Evet, bu benim en sevdiğim geleneklerden biri. Senden ne haber? Ders 18, Hayatın sevinçlerini kucaklamak. Çünkü Emma Goldman'in söyle dediğini düşünüyorum, eğer dans edemiyorsan, devriminizin bir parçası olmak istemiyorum. Bu çok güçlü bir alıntı. Aktivizmde nesenin önemini vurguluyor. Kesinlikle. Hayat, degisim için mücadele ederken mutluluğu kucaklamamak için çok kısa. Evet ve bize nese ve tutkunun çabalarımızı körükleyebileceğini hatırlatır. Kabul ediyorum. Ciddi çalışma ile hayattan keyif alma arasındaki dengeyi bulmak çok önemlidir. Kesinlikle. Küçük zaferleri kutlamak ruhu canlı tutar. Kesinlikle. Eğlencemizi ugraslarımıza dahil ettiğimizden emin olalım. Bu fikri seviyorum. Yolculuğumuzu çok daha keyifli hale getirecek. Evet. Bu mesajı yayalım ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verelim. Ders 19, Bitki degisimi. Evet, örümcek bitkimden biraz kesim getirdim. Ticaret yapmak ister misiniz? Eğlenceli bir fikir gibi görünüyor. Koleksiyonum için her zaman bir örümcek bitkisi istemiştim. Harika. Bakimi kolaydır ve çeşitli koşullarda gelişebilirler. Evet. O küçük bebek bitkilerini nasıl ürettiklerini de seviyorum. Kesinlikle. Herhangi bir alana yeşillik eklemek için mükemmel olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Karşılığında ne istiyorsun? Patos bitkinizden biraz çelik almayı çok isterim, çok güzel görünüyor. Kesinlikle. Sana bir kesim verebilirim ve ikimiz de yeni bitkilerin tadını çıkarabiliriz. Bir kazan-kazan durumu gibi görünüyor. Yakında onları degiştirelim. Ders 20, Dinleme ve söz verme. Yoksulluğun derinliğini gerçekten anlayamayız ama anlayanları dinleyebiliriz. Evet, onların hikayelerini ve deneyimlerini duymak önemli. Kesinlikle. Dinlemek empati kurmamıza ve onları desteklemenin yollarını bulmamıza yardımcı olabilir. Ve ulusumuza, eğitim ve fırsatlar yoluyla yoksulluğu azaltma hedefinin sözünü verebilirim. Bu harika bir baklilik. Eğitim degisim için güçlü bir araçtır. Evet. Bireyleri, durumlarını iyileştirmeye yönelik becerilerle donatır. Kesinlikle. Nasıl olumlu katkıda bulunabileceğimizi düşünmek ilham verici. Başkalarını da katılmaya ve fark yaratmaya teşvik edelim.
Kesinlikle. Her küçük eylem topluluklarda önemli değişikliklere yol açabilir. Ders 21. Ki kaçamagi. Kesinlikle. Taze deniz meltemi için bir sahil kasabasını ziyaret etmeyi düşündünüz mü? Harika bir fikir gibi görünüyor. Plaj her zaman canlandırıcıdır. Evet. Dalgaların sesinde ve tuzlu su kokusunda çok sakinleştirici bir şeyler var. Kesinlikle. Günlük yaşamın koşuşturmasından mükemmel bir kaçış. Ayrıca yüzme veya plaj voleybolu gibi açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabiliriz. Bu çok eğlenceli olurdu. Açık havada, özellikle de okyanus kenarında vakit geçirmeyi seviyorum. Kesinlikle. Yakında bir hafta sonu kaçamagi planlamaya başlayalım. Evet. Bunları ayak parmaklarımın arasında hissetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de değil. Rahatlamanın ve yeniden şarj olmanın harika bir yolu olacak. Ders 22. İletişim için teknolojiyi kullanmak. Örneğin telefondaki yardım sesi size bir dagitim listesinin nasıl oluşturulacağını anlatacaktır. Bu çok kullanışlı. Kişileri organize etmeyi çok daha kolay hale getirir. Evet. Dagitim listesiyle aynı anda birden fazla kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Kesinlikle. Zamandan tasarruf sağlar ve herkesin aynı bilgiye ulaşmasını sağlar. Hem kişisel hem de profesyonel iletişim için harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle etkinlikleri koordine etmek veya güncellemeleri paylaşmak için faydalıdır. Kesinlikle. Bir sonraki projemizde bu araçları etkin bir şekilde kullandığımızdan emin olalım. Kesinlikle. Düzenli kalmak ekip olarak daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olacaktır. Tamamen katılıyorum. İletişimimizi geliştirmek için daha fazla özelliği keşfedelim. Ders 23. Açık hava aktiviteleri. Yürüyüş yapmayı deneyebilirsin, yakınlarda bazı güzel parkurlar var. Kulağa harika geliyor. Dogada olmayı ve biraz egzersiz yapmayı seviyorum. Evet. Yürüyüş, açık havada eglenmenin ve aynı zamanda aktif kalmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Ayrıca bir patikanın tepesinden manzaralar nefes kesici olabilir. Kesinlikle. İyi bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşmak her zaman ödüllendiricidir. Evet. Aklınızda favori bir parkur var mı? Evet. Çarpıcı bir şelaleye giden bir patika var, mutlaka kontrol etmeliyiz. Kulağa mükemmel geliyor. Birlikte keşfetmek için bir günlük gezi planlayalım. Heyecanlıyım. Güzel manzaralarla dolu eğlenceli bir macera olacak. Ders 24. Mutfak lezzetleri. Mükemmel seçim. Plajları ve mutfağı dünyaca ünlüdür. Evet. Taze deniz ürünleri ve yerel lezzetler hakkında çok şey duydum. Kesinlikle. Yemek severler için mükemmel bir destinasyon. Ünlü yemekleri denemek ve yerel tatları deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Her bölgenin keşfedilecek kendine özgü mutfak gelenekleri vardır. Evet. Yerel restoranlarda yemek yemek bize kültürün tadını verecektir. Kesinlikle.
Üstelik plajın atmosferi tatilinizi daha da keyifli hale getirecek. Kabul ediyorum. Okyanus manzarası eşliğinde yemek yemek rüya gibi geliyor. Gitmeden önce mutlaka denenmesi gereken yemeklerin bir listesini yapalım. Ders 25. Aile faaliyetlerini planlamak. Mükemmel. Pikniğe kaç yetişkin ve çocuk katılıyor? Eğlenceye 2 yetişkin ve bir çocuk gelecek. Güzel bir gruba benziyor. Herkesin bir arada olması harika olacak. Evet. Çocuklar toplantılara her zaman ayrı bir enerji katıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Heyecanları bulasıcıdır ve her şeyi daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Herkesin katılabileceği etkinlikler planlamalıyız. Kabul ediyorum. Frisbee veya çöpçü abi gibi oyunlar her yaz için eğlenceli olabilir. Evet. Ayrıca herkesin keyifle yiyebileceği lezzetli atıştırmalıklar da ekleyelim. Kesinlikle. Başarılı bir piknik için iyi yemek sarttır. Ders 26. Sözleşmeleri tartışmak. Önerini takdir ediyorum. Sözleşmeyle ilgili görüşmek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, anlaşmada belirtilen son teslim tarihlerini ve teslimatları netleştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mantıklı. Net bir zaman çizelgesine sahip olmak, düzenli ve hesap verebilir kalmamıza yardımcı olacaktır. Kesinlikle. İkimizin de ileriye yönelik beklentileri anlamamız önemlidir. Kabul ediyorum. Bu konuda uyumlu olduğumuzdan emin olmak için ödeme koşullarını da gözden geçirelim. Evet, net ödeme koşulları yanlış anlamaları önleyebilir ve sürecin sorunsuz geçmesini sağlayabilir. Kesinlikle. Her şeyin şeffaf olduğundan ve üzerinde anlaşmaya varıldığından emin olmak istiyorum. Harika. Bu ayrıntılara zaman ayırdığımızda kendime daha çok güveniyorum. Ben de. İmzalamadan önce tamamlamamız gereken her şeyin bir kontrol listesini yapalım. Ders 27. Zorlukların üstesinden gelmek. Bu deneyimle bağlantı kurabilirim, bazen zor olabilir. Bunu nasıl astınız? El kitabını okudum ve zorluklarla karşılaştığımda IK'dan rehberlik istedim. Bu akıllıca bir yaklaşım. Mevcut kaynakların kullanılması gerçekten bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Önemli olan ihtiyaç duyduğunuzda yardım için nereye başvuracağınızı bilmektir. Sak. Bazen tam önümde olan cevapları aramayı unutuyorum. Bu en iyilerimizin bile basına gelir. Önemli olan o anlardan ders çıkarmak. Doğru. Her zorluk büyüme için bir fırsat sunar. Evet ve deneyimlerimizi paylaşmak benzer durumlarla karşılaşan diğer kişilere yardımcı olabilir. Kesinlikle. Hepimizin gelişebileceği destekleyici bir topluluk oluşturur. Ders 28. Sanatsal ilham. Manzaralara ve doğa resimlerine her zaman ilgi duymuşsundur, eşsiz bir çekicilik sahipler. Ah, bunları ben de seviyorum. Böyle bir huzur ve sükunet duygusu getirebilirler. Kesinlikle. Doğanın tuvale yansıtılmış güzelliğinde beni büyüleyen bir şeyler var. Evet. Bir anlık da olsa başka bir yere götürülmek gibi. Sak.
Sanat duyguları ve anıları uyandırma gücüne sahiptir. Kesinlikle. Her resim bir hikaye anlatıyor ve bizi onu kendi tarzımızda yorumlamaya davet ediyor. Ve farklı sanatçıların dünyaya dair görüşlerini nasıl ifade ettikleri büyüleyici. Evet. Sanatta bakış açılarının ve deneyimlerin çeşitliliğini gösterir. Bir sanat galerisini ziyaret ettiğimde her zaman ilham alırım. Ders 29. Bagimlilik yapan tatlar. Herkesin övündüğü yeni sosu hiç denediniz mi? Neredeyse her şeyle mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Henüz denemedim ama oldukça bagimlilik yaptığını duydum. Onu bu kadar özel kılan şey ne? Yemeklerin lezzetini gerçekten arttıran eşsiz bir baharat karışımına ve bir miktar tatlılığa sahiptir. Laga çok lezzetli geliyor. Kesinlikle en kısa zamanda denemek istiyorum. Neyle eşleştirmeyi önerirsiniz? Izgara tavuk ve hatta kavrulmuş sebzelerin yanına çok yakıştığını düşünüyorum. Gerçekten yemeğe hayat veriyor. Vay be, bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Sanırım bir sonraki alışveriş gezimde biraz alacağım. Pişman olmayacaksınız. Sürekli geri döndüğünüz soslardan biri. Mükemmel. Yemeklerime katabileceğim yeni tatlar keşfetmeyi seviyorum. Mutfakta yeni malzemeler denemek her zaman eğlencelidir. Ders 30. Cadılar Bayramı maceraları. Çocukken seker misakami yapmaya gitmenin heyecanını hatırlıyor musunuz? Her zaman çok eğlenceliydi. Ah evet. Seker mi sakami diyerek kapı kapı dolaşıyorduk ve insanlar bize seker veriyordu. Kesinlikle. Ve bazı kostümlerin gerçekten komik olduğunu hatırlıyorum. O zamanlar her şey yaratıcılıkla ilgiliydi. Sak. Maske takardık ve gecenin sonundaki seker dağıtımından dolayı çok heyecanlanırdık. Ve hangi ikramları alacağınızı bilmemenin heyecanı en iyi kısmıydı. Evet. Kimsenin sevmediği o tuhaf sekerlemelerin yerine çikolata barlarını umuyordum hep. Ben de. Çikolata en büyük ödüldü. Hala Cadılar Bayramı'nı kutluyor musun? Evet. Çocukluk anılarını yeniden yaşamak ve arkadaşlarla eğlenmek için harika bir bahane. Kesinlikle. Cadılar Bayramı'nda asla kaybolmayan büyülü bir şey var. Ders 31. Köprüler kurmak. Evet, herkesin geçebileceği kadar geniş ve güçlü bir köprü inşa edelim. Bu harika bir fikir. Köprü insanlar arasındaki bağı ve birliği simgelemektedir. Kesinlikle. Farklılıklara bakılmaksızın herkesi bir araya getirmenin önemini temsil eder. Bunu seviyorum. Güçlü bir köprü birçok yolculuğu destekleyebilir ve anlayışı geliştirebilir. Evet. İşbirliğine ve uyuma olanak tanıyan ilişkiler kurmak önemlidir. Kabul ediyorum. Topluluğumuzda bağlantı için daha fazla fırsat yaratmayı bir hedef haline getirelim. Kesinlikle. Birlikte bu bağları güçlendirebilir ve pozitif büyümeyi teşvik edebiliriz. Bu ilham verici bir konuşma. Neleri başarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. Bugün o köprüyü adım adım inşa etmeye başlayalım.